Evet arkadaşlar, RC Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben El Profesör. Karşınızda yepyeni bir videoyla beraberiz. Şimdi önümüzde bir adet RC bir aracımız var. Bu RC aracımız biraz büyük mü ne? Yoksa şöyle bir araç mı? Hangisi acaba bilmiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi birden hokus pokus yapacağız ve aracımızı farklı bir boyuta taşıyacağız. Hazır mıyız? 3, 2, 1, hokus pokus. Ah! Evet, ne hale geldi? Gördünüz mü? Minnak bir hale geldi. Aracımız ne oldu? HPI Racing 1/64 Nano TTR Mustang 1969. Efsane bir araç. Evet arkadaşlar. Birden ufaldı. Ne güzel. Şimdi bu aracımızı inceleyeceğiz. Bir takım denemeler yapacağız. Daha sonra ne yapacağız? Kendi hazırlamış olduğumuz pistte bu aracımızı son damlasına kadar test edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı inceliyoruz. İlk başta aracımızı incelemeden önce kutu içerisinden nasıl çıkıyor bu araç? Evet, şöyle şirin, tatlı bir kutusu var. Hemen kutumuzu açıyoruz. Şöyle minik bir kitapçığımız çıkıyor. Tabii bu kitapçığı ne yapacağız? Okuyacağız. Okumadan aracımızı kullanmayacağız. Daha sonra şöyle güzel bir şekilde paketlenmiş Nano TTR'ımız var. Harika bir araç. Daha sonra kutumuzun içerisinde yine şöyle bir neyimiz var? Şarj ünitemiz var. Bu şarj kablomuz var daha doğrusu. Bu şarj kablomuz nedir? Bir tarafı USB, bir tarafı Type-C olan bir şarj kablomuz var. Bu şarj kablomuzu da yerine koyalım. Evet, bu şarj kablomuzu da yerine koyalım. Daha sonra bir tane de kumandamız var. Hatta önceden kesilmiş, doğranmış, hazırlanmış bir kumandamız mevcut. Şimdi arkadaşlar, bu aracımızı yerine kaldıralım. Biz kendi test aracımızı parçalayalım. Değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi arkadaşlar bunu kutumuzu kenara kaldıralım. Ve bakalım bu aracımız nasıl çalışıyormuş. Şimdi kumandamız şöyle 4 adet kalem pil alıyor. 4 adet kalem pille çalışmakta. Takıyoruz kalem pillerimizi. Böyle taktık. Şurada bir on-off düğmemiz var. Onu açtık ve aracımızın altında şöyle bir on-off düğmemiz daha var. Bunu açtıktan sonra bir bakıyoruz farlarımız yanıyor. Aynı zamanda gördüğümüz gibi sinyallerimiz var. Sağ sinyal ve sola sinyal. Aynı şekilde arka tarafta da sağ sinyal ve sola sinyal var. Gaza bastığımız zaman aracımız gidiyor. Frene basıyoruz. Bakın, gaza bastığımızda gidiyor. Frene bastık. Stop lambaları yandı ve geri vites lambalarımız çalışıyor. Harika. Bu arada kumanda üzerinden diğer profesyonel araçlarımızdaki gibi, yani 1/10, 1/8 hiç fark etmez. Onlarda olduğu gibi direksiyon trim ayarı ve gaz trim ayarı mevcut. Aynı zamanda EPA ayarlarımız da mevcut. Yani buradan arabamız sağa veya sola çekerse trim yapabiliyoruz. Şöyle. Buradan direksiyon trim ayarı yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunun en güzel yanlarından bir tanesi, ileri ve geriye giderken end point dediğimiz son gaz ayarını yapabiliyoruz. Bakın şu anda ben bunu buradan arttırıyorum. Gördünüz mü? Bakın, kısıyorum. Genelde bunu böyle masa üzerinde falan kullanırken düşük ayarda kullanmakta fayda var. Ama kendimize pist falan yaparsak, ki düşürmeyelim, o zaman ne yapıyoruz? İstediğimiz gibi açabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Bu arabamızın içine ne koymuşlar? Her zaman merak ediyoruz ya mutfağımızda. Evet arkadaşlar, bu arabamızın içini şimdi sökelim, parçalayalım. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlarımız buradan arabamızın altındaki 2 adet
Vidamızı çıkartıyoruz. Nano vida bunlar. Şöyle. Çıkarttık efendim. Şöyle yaptığımızda şöyle birden arabamızın içi çıktı. Ön ve arkadaki buradaki iki tane parça ile bunu söktük. Şimdi şurada ve şurada iki tane şeffaf plastik var. Yani şaseden gelen, şase üzerine yerleşik olan lambalarımızın, yani far sinyallerimizin, stoplarımızın burada daha güzel bir görsellik oluşturmasını sağlıyor. Bu arada arkadaşlar bu kepler ayrıca takılabiliyor. Yani örnek veriyorum, aracımızın kepini böyle çok çarptık, çizdik, bir şeyler yaptık. Bu kepten yedek olarak alıp takabiliyoruz veya onun haricinde farklı kep, yani kaporta takabiliyoruz. Bu arada HPR Leasing olarak bunlarda yeni kaporta çeşitleri çıktı. Yani tek kaporta veya ayrıca araba alabiliyoruz. Onlar bu arada ayrıca şey olarak da satılabiliyor. Yani kaporta boyasız, örnek veriyorum ben diyelim ki bu işte Mustang 69'u siyah renkli değil de kırmızı renk istiyorum gibi olabilir. Her şey olabilir. Tabi bunlar diğer polikarbonatlar gibi değil. Bunlar dışarıdan boyanıyor. Şimdi şöyle minnak aracımıza baktığımızda içerisinde yine minnacık bir lityum polimer batarya görüyoruz. Tek hücreli. 58 miliamperlik bir kapasitesi var. Bu kapasitesiyle aşağı yukarı bu araç yarım saat 45 dakika arasında kullanım süresi sağlıyor. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir soketçik yapmışlar. Bu soketi yerinden söktüğümüzde batarya elimizde. Evet arkadaşlar, şöyle çok güzel bir elektronik yapımız var. Tabi burada neler var? Alıcı verici, daha doğrusu alıcı sistemi var. Bir tane antencik var. Bu anten 2.4 GHz olarak çalışmakta. Burada mikro MOSFET'ler var. Güzel bir elektronik yapıya sahip. Gayet güzel. Bu arada incelemede şunu da söyleyelim. Şu kısımda bir Type-C girişimiz var. Biraz önce şarj kablosunun takılacağı. Bir de burada mıknatıslı bir sistem var. Bu mıknatıslı sistem nedir? Bazı akıllı saatler vesaire oluyor ya, hani bunlarda şey yapabiliyorsunuz, böyle mıknatıslı şak diye tutuyor falan. Bu onu çok güzel. Yani o tarz bir şarj üniteniz varsa üzerine tık diye yapıştırıp ondan sonra alabiliyorsunuz. Güzel, şık. Şu ve şu kısımlarda SMD mikro ledler var. Bu ledlerde de işte farlar, sinyaller, her şeyi yapabiliyor, görebiliyorsunuz. Şimdi bataryamızı yerine takalım. Çok dikkatli bir şekilde kırmadan, dökmeden yerine takıyoruz. Bakınız, tık diye taktık. Daha sonra bunu böyle koyduk. Bu arada şunu da belirtmek gerekir. Şimdi eğer ki çok çılgınsak aynı buraya sığabilecek, daha doğrusu boyutta şey yapabilirsiniz. Daha farklı bir lipo batarya takabilirsiniz. Şimdi bunu böyle güzelce yerine yerleştirmeden önce ne yapıyoruz? Hemen şöyle taktık, yerine yerleştirdik. Ters yerleştirmemeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yoksa olmaz. Bunları da böyle yaptıktan sonra bakınız böyle taktık. Güzelce vidasını yerine monte ediyoruz. Tatlı sert. Daha sonra bunu da yine aynı şekilde yerine takacağız. Evet, bu vidamızı da takıyoruz. Bu vidamızı da böyle güzelce taktıktan sonra aracımız tekrardan monte edilmiş halde, kullanıma hazır halde. Bakalım, şimdi taktık ama çalışacak mı? Kumandamızı elimize aldık. Açıyoruz. Arabamızı açtık. Evet. Harika. Mükemmel. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Hazırlamış olduğumuz pistte aracımızı test edelim.
ne yapıyoruz? Haydi mutfak zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi nanomuzla garajımızı dağıtalım. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda HPI Racing Nano TTR 1/64 RC arabamızın içini açtık, baktık nedir ne değildir dedik. Burada vahşi bir test yaptık. Geyik testi yaptık, sağlamlık testi yaptık, güç testi yaptık. 1/64 bir arabadan efsane bir sonuçlar çıkarttık. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen alttan like tuşuna basmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın ve lütfen bildirimleriniz açık olsun. Daha ne çılgın videolar gelecek. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. RC Mutfağı'ndan ben El Profesör. Kendinize çok iyi bakın.